Evet arkadaşlar, bahar geliyor artık yavaş yavaş. Ortalık cıvıl cıvıl. Ben de bu anı değerlendirip bir orman yapayım dedim. Orman yürüyüşü. Tam yürüyüşe başlarken böyle devrilmiş bir şam ağacı gördüm. Tabii eski takipçilerim hatırlar. Çamdan da çıra çıkarma videom vardı. Dedim bu çam devrilmişken bu zayi olmasın, boş geçmeyeyim. Yine bir çam çıkarma videosu. Hatta çıram da azalmıştı. Çıra çıkarma videosu yapayım dedim. Mis gibi kokuyor. Biraz sonra testini yaparız ama muhteşem bir keskin kokusu var. Yani bu ağaçtan bu şekilde birçok çıra çıkarabiliriz. Kırılan dalların orada genellikle rezin oluyor. Rezin salgılıyor. Derken yerde bir çam daha gördüm. Bir çam ağacı. Bunu da buralardan rahatlıkla çıra çıkarabiliriz. Bunda da yoğun bir çıra var. Mis gibi. Bakın. Ağacın bu kısmı çürümüş. Ama burası yani reçinenin salındığı kısım gayet sert ve sağlam. Görüyorsunuz. Evet. Mis gibi. Gelin bunun bir sağlamasını yapalım şimdi.
Görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde başladı. Bu beni rahat bir yıl götürür. Geçen senelerde hatırlıyorsunuzdur. Bir kuş yuvası yapıp burada bir ağaca asmıştım. Şimdi ona bakacağım. Yerinde duruyor mu diye. Merak ediyorum açıkçası. Evet, zor da olsa buldum. Bir yıl arayla yerinde olması beni gayet sevindirdi. Tabii umarım faydalı olabilmiştir kuşlar için. Ormanda böyle ilerlerken böyle koskoca bir çam ağacının, görüyorsunuz uzunluğunu, devrildiğini gördüm. Yani ne kadar büyük de olsanız eninde sonunda başınız yere eğilmek zorunda. Hayat böyle. O yüzden sessiz olun. Hayattan bazı dersleri çıkarmaya çalışın. Görüyorsunuz. Uzunluk hakkında bir bilgi veremeyeceğim ama yaklaşık 30 metre diyebiliriz.
Tabii bu asıl yürüyüşümün amacı, ilk videomu hatırlarsanız yine, bugün ilkleri konuştuk. Yaklaşık YouTube'a katılmamın birinci yılına yaklaşıyoruz. Nisan'dan mı atmıştım ilk videoyu. Bu aylarda kuş ağacı öz suyu avına çıkıyorum. Mart sonları, Nisan başları tam bu mevsimi. Bu yüzden ben de böyle bir keşif yapmak istedim. Yeni kuş ağaçları bulabilirsem. Geçen sene pek verimli gelişmemişti. Ya ben gecikmiştim ya da bilemiyorum tam nedenini. O yüzden böyle bir her zamanki gezdiğim yerlerde, ama burayı en son ne zaman gezmiştim? Kestane zamanında gezmiştim galiba. Ondan beridir geçmiyorum. Ve diğer yapmış olduğum yuva da tüm ihtişamıyla diyemeyeceğim. Üzerindeki yosunlar biraz dökülmüş. Ama sapasağlam yerinde duruyor. Acaba kuşlar yuva yaptı mı içine? Şöyle bir bakalım. Çok da özellerine girmedim. Bu yuvaların yapılış videosunu köşeye bırakıyorum. Dilerseniz buradan o videoya da geçebilirsiniz. Tabi bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok memnun kalırım. Evet, deminki göstermiş olduğum ağaç alt tarafta devrilmiş demiştim. Tabii ben turlandım, böyle turlayıp geldim. Bu ağacın bitişi de burası. Karar sizin. Yaklaşık 35 metre mi diyelim artık. Ortam cıvıl cıvıl. Şampiyonlar Ligi gibi kuş sesleri. İzlenirken böyle bir meşe ağacı buldum. Bundan bir parça aldım. Hatırlıyorsanız yine bu ortamda kağıt havlu peçete için stand yapmıştım. Onun altına kullanmıştım. Ama bunları yine öyle bir şey yapabilirim ya da son zamanlar takıntım var zaten. Lamba, rustik lambalar için aktif olabilir. Sağlam olduğunu bulmuşken birkaç tane daha alayım.
geldiğimde bunu el testeresiyle kesmiştim. Ama hatırlamıyorum yani kaç saat. Bir saat sürmediyse de yarım saat sürmüştür bunu kesmem. Bugün hazırlıklı geldim. Kuş ağacına bayılıyorum. Bunu burada bırakmak istemiyorum. Bu da... Ama yine de götürsem. Evet. Ne yapabilirim bununla?